Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldik. Ondan sonra ne yapıyorsunuz tabii? Afiyetle yiyebilirsiniz. Havalimanından şehir merkezine gelmek için şöyle bir tekne turu yapmadan da geçmiyoruz. Ne ararsanız burada bulabiliyorsunuz. Hediyelik için de güzel bir adres. Hinkali yemeği. Bunu nasıl yiyoruz? Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Bence burada güzel bir gün geçirebilirsiniz arkadaşlar. Biz dünyanın en küçük saati de tam olarak bakın şurada. Yeni bir şehir, yeni bir ülke, yeni bir vlogtan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizleri nereye getirdik biliyor musunuz? Kafkasların en güzel ülkesi olan Gürcistan'a, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldik. Ama vlogumuza başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de zildirimi açmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu vlogta Tiflis'te geçirdiğimiz dolu dolu 2 günü sizlerle paylaşıyor olacağız. Şehrin hem geçmişten gelen izlerini taşıyan tarihi yapılarını hem de modern yüzünü keşfedeceğiz. Sülfür hamamlarından dar sokaklarına, nefis Gürcü lezzetlerinden tepeden şehir manzaralarına kadar her detayı sizler için deneyimleyip anlatacağız. Sizler de hazırsanız Tiflis sokaklarında gezmeye, deneyimlerimizi paylaşmaya başlayalım. O zaman koltuklarınıza yaslanın ve iyi seyirler. Şimdi ise nereye geldik? Meteki Kilisesi'ne geldik. Burası Kura Nehri kıyısında kayalık bir tepede yer alıyor. 13. yüzyılda Kral 4. Demetre tarafından yaptırılmış. Gürcü Ortodoks mimarisine ait olan bu yapı taş malzeme ile inşa edilmiş ve tek kubbeli bir planla tasarlanmış. Kilisenin hemen önünde Tiflis'in kurucusu olarak bilinen Kral Vanta Gorgaseli'nin at üstündeki heykeli bulunuyor. Konumu sayesinde Tiflis manzarasını izlemek için de sıkça ziyaret ediliyor. Hem tarihi hem de mimari açıdan önemli bir yapı ve günümüzde hala aktif olarak ibadet içinde kullanılmakta olan bir yer burası da. Tiflis'e geldiğinizde gezilmesi ve görülmesi gereken noktalardan da bir tanesi. Evet, şimdi ise şehrin bir diğer simge yapısının içerisindeyiz. Burası Barış Köprüsü. 2010 yılında hizmete açılan Barış Köprüsü, cam ve çelikten yapılmış modern bir yaya köprüsü. Eski Tiflis'i Rike Parkı'na bağlıyor. Tasarımı İtalyan mimar Lucia'ya ait. Gündüz sade görünse de akşamları led ışıklarla aydınlanarak şehrin en çağdaş noktalarından biri haline geliyor. Köprüden geçerken hem nehrin akışını izleyebilir hem de şehrin farklı dönemlerine tanıklık edebilirsiniz. Bu arada havalimanından şehir merkezine nasıl gelirsiniz? Biz dün akşam geldik, dün gece yarısı geldik, hatta sabaha karşı otelimize girdik. Havalimanından şehir merkezine gelmek için en iyi, en garanti ve en ucuz yol Bolt uygulamasını indirip oradan taksi çağırmanız. Kapıda hemen size işte şu kadar indirimli götürürüz vesaire falan diyorlar. Ama sakın bunlara inanmıyorsunuz. Hemen Bolt uygulamasını indiriyorsunuz. Oradan hemen kartınızı ekleyip o şekilde geliyorsunuz. Bu arada Türkiye'de Bolt uygulaması çalışmıyor. Havalimanından şehir merkezine 25 lira ödedik. Yani yaklaşık 350 Türk lirası gibi bir ücretle şehir merkezindeki otelimize geldik. Otelimizde No 12 Butik Otel. Bence konum olarak çok iyi. Her yere yürüme mesafesinde. Odalar temiz, sahibi bir Türk. Kahvaltısı da var. Kahvaltısı da fena değildi, gayet güzeldi. Bizim için zaten önemli olan her yere yürüme mesafesinde olması ve odaların temizliğiydi. Bu da gayet onu sağlıyor. Havalimanından merkeze gelişi anlattık, otelimizi anlattık. Şimdi nereye gidiyoruz? Teleferiğe bineceğiz şu tepemizdeki. Ondan sonra kaleye doğru çıkacağız. Teleferiğe binmeniz için de nakit paranız olması gerekiyor. Biz TL'yi çevirdik. Yaklaşık 1200 TL'ye çevirdik. 78 lari etti. Bu arada teleferik ücreti de kişi başı 2,5 lari.
Şimdi teleferikle biz yukarıya çıktık. Bu arkamda görmüş olduğunuz Narikala Kalesi. Şehrin en tepe noktalarından ve en güzel manzaralarından bir tanesine sahip. Milattan sonra da 4. yüzyılda Persler tarafından yapılmış. Daha sonra Araplar ve Gürcüler tarafından genişletilerek bugünkü haline gelmiş. Kaleye teleferikle ulaşmak mümkün. Zirveye vardığınızda karşınızda Kura Nehri, renkli eski evler ve uzaklarda yeşil dağlar yer alıyor. Hemen yanında Kartlisteda yani Gürcü anası heykeli var. Bu heykel bir elinde şarapla misafirperverliği, diğer elinde kılıçla bağımsızlığı temsil ediyor. Manzara kadar anlamı da derin. Buraya geldiğinizde yapmanız gereken bir diğer aktivite de kanal üzerinde gezmek botlarla birlikte. Biz 4 kişi 200 lira verdik. O şekilde pazarlık yaparsınız, daha da ucuza indirebilirsiniz. Evet, bu arada buraya kadar gelmişken ne yapıyoruz? Şöyle bir tekne turu yapmadan da geçmiyoruz. Bu arada şehri gezerken yorulduysanız şu arkamda gördüğünüz araçlarla birlikte şehri yarım saatlik periyotlarda gezebiliyorsunuz. Biz yarım saatlik bir tur aldık ve buna 4 kişi 100 lira ödedik. Şimdi ise Tiflis'in en huzurlu noktalarından bir tanesindeyiz. Ulusal Botanik Bahçesi. Şehrin tam ortasında Narikala Kalesi'nin eteğinde gizlenmiş bu dev bahçe 400 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Eskiden kraliyet bahçesiymiş, şimdi ise herkes için bir doğa cenneti. Burada Gürcistan'a özgü endemik bitkilerden tutun da Japonya'dan, Himalayalardan gelen egzotik türlere kadar binlerce çeşit bitkiyi görmek mümkün. Yürüyüş yolları, taş köprüler ve şelaleler arasında dolaşmak adeta terapi gibi. Üstelik zipline ve bisiklet yollarıyla biraz macera da ekleyebilirsiniz. Şehrin kalabalığından kaçıp doğayla baş başa kalmak için mükemmel bir yer. Tiflis'e gelirseniz mutlaka uğrayın. Şurada ne güzel sakin güzel yürüyorduk. Bir anda karşımıza şöyle bir yılan çıktı. Aklımıza getirmiştik ama dillendirmedik. Ama aklımıza gelen başımıza geldi yani. Aman dikkat. Çoluklu çocuklu aileler. Yılana bir bağırışımız var. Aa, çok iyiydi ya. Erekle Caddesi'ne geldik. Erekle Caddesi buranın en kalabalık, en meşhur caddelerinden bir tanesi. Böyle sağlı solu bir sürü restoran var. Özellikle gece gerçekten burada bir şeyler yiyip içip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Şimdi ise Eskişehir bölgesinde bulunan Sioni Katedrali'ne geldik. İlk olarak 6. yüzyılda inşa edilmiş ancak tarih boyunca defalarca yıkılıp yeniden yaptırılmış. Bugünkü yapının büyük bölümü 13. yüzyıldan kalma. Katedral Gürcü Ortodoks Kilisesi'ne ait ve adını Kudüs'teki Sion Dağı'ndan alıyor. Gürcistan'ın Hristiyanlık geçmişi açısından önemli bir yere sahip. İçeride Gürcü azizesi Nina'ya atfedilen kutsal haç sergilenmekte. Sade taş mimarisi ve merkezi kubbesiyle dikkat çekiyor. Günümüzde hem ibadet hem de ziyaret amacıyla açık olan tarihi
dev bir yapı. Siz de buralara gelirseniz ziyaret etmeyi unutmayın. Tiflis'te gezerken uğrayabileceğiniz en keyifli duraklardan bir tanesi de burası. Meydan Pazar. Eskişehir bölgesinde turistik noktaların tam ortasında yer alan bu küçük yeraltı çarşısında ev yapımı takılardan geleneksel Gürcü hediyeliklerine, minik halılardan sanat eserlerine kadar birçok şey bulabilirsiniz. Burası sadece alışveriş için değil, Tiflis'in yerel dokusunu hissetmek için de güzel bir nokta. Dilerseniz kısa bir yürüyüşle içerisini gezebilir, daha sonra da çevresindeki kafelerde güzel bir mola da verebilirsiniz. Şimdi gelin şöyle bir içerisine göz atalım. Burayı bizim böyle kapalı çarşının küçüğü gibi düşünebilirsiniz. Böyle içeride çikolatalar var, şöyle soslar var, reçeller var, kahve var, baharat var. Ne ararsanız burada bulabiliyorsunuz. Hediyelik için de güzel bir adres. Ve fiyatlar da bence birazcık da uygun. Şimdi ise Cuma Camii'nin önündeyiz. Abonatubani bölgesine yer alıyor burası. Şehrin tek aktif camisi. 19. yüzyılda inşa edilen bu cami hem Şii hem de Sünni Müslümanlar tarafından ortak kullanılmakta. Tuğla mimarisiyle de dikkat çekiyor. Çevresindeki sülfür hamamlarıyla birlikte tarihi de bir atmosfer sunuyor. Evet, şimdi ise sülfür hamamlarıyla meşhur Abonatubani bölgesine geldik. Şehrin adı bile buradan geliyor. Tiflis, Gürcüce'de sıcak anlamına gelen tipili kelimesinden türemiş. Bunun sebebi yüzyıllardır bu bölgede yeryüzüne çıkan sıcak sülfür kaynakları. Abonatubani semtinde yer alan kubbeli hamam yapıları 17. yüzyıldan kalma ve hala kullanılıyor. İstersen geleneksel bir Gürcü hamamına girip buharlı bir dinlenme yaşayabilir, İstersen sadece dışarıdan fotoğraflar çekip tarihi atmosferi hissedebilirsin. Burası aynı zamanda çok sayıda sanatçının da uğrak yeri olmuş, resim, müzik ve edebiyat için bir ilham kaynağı. Bu arada içeriye girdiğinizde böyle toplu olarak da hamamı kullanabiliyorsunuz ya da özel olarak sadece size özelde kiralayabiliyorsunuz. Sülfür havuzları da var, böyle sülfürlü suyun olduğu havuzlar da var. Burada en fazla yarım saat kalmanız gerekiyormuş sağlık açısından, çünkü fazlası zararlı diye söylediler. Buraya gelirseniz böyle, eğer bu şekilde bir merakınız varsa, sizler de buralarda böyle bir hamam keyfi yapabilirsiniz. The room does not include any accessories. You can bring your own towels, slippers, whatever you need. Simple, just 1 second. Hot soulful water, that is table for the scrub, shower, changer and toilet. Price. Gezmek deyince Rabbim gücümüzü veriyor. Şimdi buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi olan Solo Bia'ya geldik. Yemeklerimizi sipariş ettik. Yemeklerin isimleri biraz zor, o yüzden telefondan okuyacağım. Bir kaşı söyledik, şikmeruli söyledik, megruli haçapuri söyledik, bir de lobiyani söyledik. Herkes burayı çok övmüştü ama ben o kadar çok sevmedim arkadaşlar. Yani yalan yok bizde. Ama 126 lari ödedik. Tüm o masadaki şeylere, bir tane de biramız var. Bir de limonatayı söyledik. Limonatası gayet lezzetliydi ama yemekler bize çok hitap etmedi. Gürcistan'a gelince denemeden geçmemeniz gereken bir lezzet. Ne bu? Hinkali tabii ki de. Şimdi buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi olan Daphne'ye geldik. Burada hinkali deniyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi sıra geldi hinkali yemeye. Bunu nasıl yiyoruz? Hemen şöyle göstereyim, bakın. Ufak bir ısırık alıyoruz. Ufak bir ısırık aldıktan sonra şöyle yapıp suyunu şu dibe çökertiyoruz. Bakın burada suyu var. Suyu dibe çöktükten sonra da bunu ağzımızı şapırdatmadan içindeki suyu bu ısırdığımız yerden içiyoruz. İçindeki suyu da içtikten sonra artık ısıra ısıra yiyebiliriz.
Oha çok güzel. Deneyin, deneyin. Bu arada şu kısımları ister yiyebilirsiniz, ister yemeyebilirsiniz ama genelde yenmiyor. Çok hamur olduğu için onu bırakıyorlar ve diğerine devam ediyorlar. Hesabımızda 4 kişi tam olarak 16 tane hinkali yedik. 4 tane de kolamız vardı ve bunların hepsine de 59 lira ödedik. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım belki bir lezzet durağı, belki bir gezilecek yer. Evet, şimdi ise Mutatsmina'ya geldik. Burası şehrin en yüksek noktası ve kutsal dağ anlamına geliyor. Bu bölge muhteşem şehir manzarası, tarihi yapılar ve eğlence dolu anlarıyla öne çıkıyor. Tepede yer alan Mutatsmina Parkı, 100 yılı aşkın geçmişiyle Tiflis'in simgelerinden biri. Dönme dolap, hız trenleri, su kaydırakları gibi birçok eğlence seçeneği sunuyor. Parka ulaşmak için kullanılan Tiflis füniküleri tarihi dokusuyla dikkat çekiyor ve yol boyunca harika bir şehir manzarası sunuyor. Ayrıca dağın yamaçlarında yer alan Mutatsminda Pantheon, Gürcistan'ın önemli yazar, sanatçı ve devlet adamlarının bulunduğu anlamlı bir ziyaret noktası. Mutatsminda, eğlence, tarih ve manzaranın bir arada sunulduğu eşsiz bir deneyim. Bu arada yukarıya çıkacaksınız, yani füniküleri kullanacaksınız. Bir kart alıyorsunuz, o kartın içerisine bakiye yüklüyorsunuz. Biz 3 kişi gidiş dönüş bilet aldık. Öyle bir bakiye yüklettik, içerisine 72 lira yaptı bu da. Şimdi güzelce buralarda bir gezelim bakalım ve bir yandan da sizi şu güzel manzarayla baş başa bırakayım. Bu arada tüm gün boyunca buradaki atraksiyonları kullanmak istiyorsanız böyle 24 dolar gibi bir bilet var. Tüm gün her şeyi kullanıp sınırsız kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun, buraya gelirseniz böyle bir şey alabilirsiniz. Özellikle bence çocuklar için de çok iyi bir şey ya. Gerçekten eğer çocuklu aile olarak gelecekseniz bence burada güzel bir gün geçirebilirsiniz arkadaşlar. Biz roller coaster'a bindik. Gerçekten iyiydi. Bir de benim güvenlik şeyim kapanmadı ama ona rağmen şöyle gözlüğümle güzel güzel videolar çektim. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi Tiflis sokaklarında gezinirken şöyle bir yer dikkatimizi çekti. Bakın arkada hanımefendi güzel güzel piyanosunu çalıyor. Biz de burada oturuyoruz. Aynı zamanda böyle yemekler de çok güzel gözüküyor. Dedik ki burada bir akşam yemeği yiyelim. O yüzden buraya geldik. İsmi de Ode diye. Bir de gelmişken hemen menüde de görmüşken size şu şeyi söyleyeyim istedim. Burada her şeyin üzerine ekstra böyle bir %15, %20 gibi bir fiyat ekliyorlar. Evet, şimdi buralara geldiğinizde denemeniz gereken bir lezzet daha haçapuri. Bizim böyle pideye benziyor. Zaten Karadeniz'de de yapılıyor. Şöyle, bunu da şu şekilde yiyoruz. Bakın hemen şu kenardan şöyle bir koparıyorsunuz, bol peynirli. Şu ortada yumurtası var. Yumurtayı şöyle patlatıp iyice buluyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz tabii? Afiyetle yiyebilirsiniz. Ama bayağı iyi bu da. Allah. Ama biraz fazla sıcak. Oo. İşte bana böyle lezzetlerle gelin. Bugün sabah gittiğimiz, o öğlen gittiğimiz yer neydi öyle? Şunlar varken hamur işi. Beni bu hamur işine sabahtan akşama kadar. Evet, şimdi de hinkulka deniyoruz. Diğeri domuzluydu, o yüzden bunu önerdi bize sadece bif olarak. Bize dedi ki bunu bir deneyelim. Böyle üzeri peynir soslu ve bifli yapıyorlarmış. Bakalım bunu da yine aynı şekilde yiyebilecek miyiz? Allah, yiyemediler.
Bizim mantıyı bayağı andırıyor. Ama bence diğeri daha güzeldi ya. Ama bu da fena değil yani, güzel. Denenmesi gereken lezzetlerden. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Biz nereye geldik? Sabah erkenden kalktık, taksiye bindik ve kronolojik anıta geldik. Tiflis'in biraz dışında, Tiflis Denizi olarak bilinen Büyük Baraj Gölü'nün hemen yanında yer alan bu anıt çok fazla kişi tarafından bilinmese de şehrin en etkileyici yapılarından biri. Sovyet dönemi heykeltıraşı Zurab Tsereteli tarafından 1985 yılında tasarlanmış. Anıt tamamlanamamış olsa da bugün ziyaret edilebiliyor ve görsel olarak oldukça güçlü bir yapıya da sahip. Anıt toplamda 16 dev sütundan oluşuyor. Üst kısımlarında Gürcistan'ın kralları, savaşçıları ve tarihi figürleri işlenmiş. Alt kısımda ise İsa'nın hayatını anlatan İncil sahneleri yer alıyor. Bir de bu deniz diyoruz ama gerçekten Tiflisliler bunu deniz olarak kullanıyor. Böyle etrafında beachler var, denize girilebilecek yerler var. Özellikle yazın çok daha aktif kullanıyorlar bu denizi. Evet, şimdi ise yeşillikler içerisinde güzel bir bahçeye geldik, güzel bir alana geldik. Burası aslında bir hostel. Fabrika Hostel diye geçiyor. Tiflis'teki eski bir Sovyet dikiş fabrikasından dönüştürülmüş yaratıcı ve sosyal bir konaklama merkezi. Şehir merkezine yakın konumuyla da dikkat çekiyor. Yatakhane ve özel oda seçenekleri sunuyor. Geniş avlusunda kafe, bar, sanat stüdyoları ve butiklerle dolu canlı bir atmosferi var. Sadece konaklama değil, sosyalleşme ve kültürel deneyim için de ideal bir yer. Çünkü gerçekten özellikle akşam burası hınca hınç dolu oluyor. Çok da kalabalık oluyor. Gelirseniz burada güzel vakitler geçirebilirsiniz. Tiflis'in, hatta Gürcistan'ın en büyük katedraline geldik. Buranın adı Sameba, yani Kutsal Üçleme Katedrali. Tiflis'in hemen her yerinden görülebilecek kadar yüksek bir konumda yer alıyor. İnşası 1995'te başlanıyor ve 2004'te tamamlanıyor. Modern bir yapı olmasına rağmen Gürcü mimarisine özgü geleneksel detaylar taşıyor. Kubbesi 84 metre yüksekliğinde ve üst kısmı altınla kaplı. İçerisi de oldukça ferah ve sade. Gürcü Ortodoks halkı için burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda ulusal bir sembol. Sessizce gezip mimarinin sadeliği içinde kalmak güzel bir his bırakıyor. Gerçekten de Tiflis, nereden nereye bakarsanız bakın bu katedrali görebiliyorsunuz. O kadar yüksek konumda ve gece ışıklandırmayla da ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Evet, şimdi ise kahvaltı yapmaya Wine Factory'ye geldik. Burada birçok restoran var ama biz Mint'i tercih ettik. Mint'te güzel bir kahvaltı yaptık. Gerçekten yediklerimiz lezzetliydi. Toplamda da 163 lira ödedik. Bayağı bir yemeğimiz vardı, 4 tane kahvemiz vardı. Vallahi neredeyse bütün menüyü söyledik diyebilirim size. Ama gerçekten güzeldi. Gelirseniz siz de güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz burada. Burası aynı zamanda eski bir şarap fabrikasıymış. 1896 yılında inşa edilmiş. Yıllar boyunca bölgenin en önemli şarap üretim merkezlerinden biri olmuş. 2017 yılında da kapsamlı bir restorasyonla yeniden hayat bulmuş ve bugün şarap, gastronomi ve sanatın iç içe geçtiği modern bir kültür merkezi olarak hizmet veriyor. Sizler de buraya gelirseniz burayı mutlaka ziyaret edin arkadaşlar. Biraz yağmur çiliyor şu an, ne yapacağız? Bu arada bu arkamdaki Veriko da buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi. Aklınızda bulunsun. O da gayet güzel. Mint de gayet güzeldi. Birçok seçenek mevcut zaten. Evet, Gürcistan'a gelmişken şarap tadımı yapmadan şaraplardan bahsetmemek olmaz tabii ki de. Gürcistan şarap üretiminin bilinen en eski topraklarından biri. Arkeolojik bulgular bu topraklarda yaklaşık 8.000 yıl önce şarap yapıldığını gösteriyor. Yani burada şarap sadece bir içki değil, aynı zamanda bir kültür, bir gelenek, hatta tarihsel bir miras.
Gürcüler bugün bile şaraplarını gvevra adı verilen dev el yapımı kil küplerinin içerisinde üretiyor. Bu küpler toprağa gömülüyor, üzüm kabukları ve çekirdekleriyle birlikte fermente ediliyor. Sonuç ise çok katmanlı, oldukça kendine özgü bir lezzet sunuyor. Bu üretim yöntemi öylesine değerli ki UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiş durumda. Gürcistan'da yaklaşık 500 farklı yerli üzüm çeşidi bulunuyor. Bunlardan bazıları çok özel ve sadece de bu coğrafyaya özgü olan üzümlerden. And the mission of the building of this place was very kind of different than other wine factories. Here was not any producing of the wine and something else. Like here we do not have like quarries, cisterns or something. Have like his own minerals. Because of the vineyards are in good place and the soil is very mineral also. Evet, biz şimdi buradan ayrılamadık. Bir Türk gördük. Onlara biz şarap yerini söyledik. Onlar da bize dedi ki yukarıdaki Veriko'da dedi mantı denemediyseniz mutlaka dedi deneyin. Biz de dedik ki buradan ayrılmadan bir mantıyı deneyelim. 10 adet mantımız var. 2 tane de suyumuz var. 35 lira ödedik. Bence güzel miydi? Çok güzel değildi ama mantarlısı fena da değildi. Hani farklı bir çeşit denemek istiyorsanız balıklı ve mantarlı da var. Bifli olanı da söyledik, mantarlıyı söyledik. 35 lira ödedik. Şimdi artık merkeze doğru devam ediyoruz. Bu arada buradaki yemeklerle ilgili ufak bir dipnot da vereyim. Her şeyde kişniş kullanmayı çok seviyorlar. Biz Türkler olarak böyle damak tadımız kişnişe çok aşina değil. O yüzden çoğu insan sevmeyebiliyor. Bunu en başında belirtmeniz gerekiyor. Kişnişsiz olsun diye. Onlar direkt herbs diyorlar. İşte ot var içerisinde. Hani bunu çıkartalım mı falan diye. Mutlaka hani bunu belirtin. Eğer kişniş sevmiyorsunuz ama bence lezzetli. Niye sevmiyoruz? Evet, şimdi ise Kıvarts'a geldik. Kıvarts'ın özelliği de kahve bardaklarının üzerine sizin portrenizi çiziyorlar. Anlık olarak yapıyorlar bunu. Ama böyle yaklaşık 1-2 saat kadar beklemeniz gerekiyor. Orada hem kahve içiyorsunuz hem de portrenizin çizilmesini bekliyorsunuz. Tiflis'e gelirseniz burası da uğranması gereken, denenmesi gereken yerlerden. Bizim o kadar çok vaktimiz olmadığı için biz beklememeyi tercih ettik ama siz gelirseniz bekleyebilirsiniz. Şimdi nereye gidiyoruz? Devam ediyoruz. Tiflis'e geldiğinizde gezip görmeniz gereken bir yer daha. Özellikle antikalara düşkünseniz buraya mutlaka uğramalısınız. Burası Dry Bridge Antik Pazarı olarak geçiyor. Aslında bugün açıktı pazar olduğu için ama hava yağmurlu olduğundan dolayı ve bayağı da bir yağmur yağdığından dolayı kapalı. Ama siz gelirseniz mutlaka buraya da bir ziyaret edin. Gerçekten çok güzel eşyalar vardı. Ben de böyle birkaç mutfak eşyası baktım. Ama maalesef kapalı. Şimdi gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yağmura aldanmayıp ufak tefek bir şeyler satan yerler var. Ama burası normalde full dolu. Yani sağlı sollu dükkanlar, şu karşısı vesaire falan her yer dolu oluyor normalde. Tiflis'in masalsı noktası olan Gabriadze Kukla Tiyatrosu'na geldik. Rezo Gabriadze Kukla Tiyatrosu 1981 yılında kurulmuş. Gürcistan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Rezo Gabriadze tarafından hayata geçirilmiş, tiyatronun hemen yanında eğik duran masalsı bir saat kulesi de var. Her saat başında küçük bir kukla pencereden çıkıp çan çalıyor. İzlemesi hem eğlenceli hem de oldukça fotojenik bir an oluyor. Burası klasik bir turistik durak değil belki ama Tiflis'in en yaratıcı, en kendine özgü noktalarından biri. Eğer vaktiniz varsa kısa bir mola verip hem bu hikayeyi hem de atmosferi yaşamanızı kesinlikle öneririm. Altındaki kafede oturup güzelce de bir vakit geçirebilirsiniz. Bir de hemen şu kulede çok önemli bir, efsanevi bir nokta var. Şimdi gelin size onu göstereyim. Evet, efsaneye göre dünyanın en küçük saati de tam olarak bakın şurada yer alıyor. Bakayım saat doğru mu? O kadar küçük ki gözükmüyor bile ama bence doğrudur diye düşünüyorum.
Tiflis'in ayakta kalan en eski kilisesi burası Ançiatsi Kilisesi. 6. yüzyılda Kral Daci tarafından inşa ettirilmiş. Bazilikanın adı daha sonra Kudüs'ten getirilen Ançiskati ikonasıyla anılıyor. Kilise gösterişli değil, sade taş duvarlardan oluşuyor. İçerisi loş ve sessiz. Bu sadelik belki de onu özel kılıyor. Şehrin merkezinde küçük bir zaman yolculuğu yapmak isteyenler için güzel bir durak olabilir. Yol üzerinde birçok seyyar satıcıda şöyle şaraplı dondurmalar satılıyor. Biz de bu kadar çok görünce bir deneyelim istedik. Şöyle bir tane aldık. 5 lira ödedik bunun için. Böyle yerken hafif bir şarap tadı geliyor. Ama hani çok güzel mi derseniz bence çok güzel değil ama denenmesi gereken lezzetlerden bu da. Olmasa da olur. Evet, şimdi bunu da yerken nasıl yiyoruz? Şu kenardan şöyle bir koparıyoruz. Of. Sonrasında şöyle bir karıştırıyoruz bunu. Bayağı da sıcak ha. Şöyle karıştırdıktan sonra hop. Aa, çok güzel ya. Hamur içine gömün beni. Evet, şimdi buranın en meşhur lezzetlerinden bir tanesi çimini keki denemeye geldik. Şöyle biz bir Dubai Star söyledik ama zaten bunun en iyisini neredeydik arkadaşlar? Budapeşte'de yedik. Budapeşte vlogu da izlemediyseniz buradan hemen vlogu izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel yerler, çok güzel lezzet durakları var. Şimdi hamura ulaşmamızda biraz daha vardı. O yüzden bir de şöyle sadesini aldık. Şunun bir tadına bakalım. Vallahi Budapeşte'deki 1000 kat daha iyi. Tiflis vlogumuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, altına yorumlarınızı eklemeyi, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de zillerimi açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.